Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, şöyle güzel bir sarı rengim var. Bunda bir bluz modeli göstereceğim sizlere. Şimdi zincir çekerek başlayacağım. 12 ve katları şeklinde zincir çekiyoruz. 12 12 96 tane zincir çekeceğim ben şimdi. Şöyle 2 3 diyelim. 96 zincirimi çekiyorum, dönüyorum. Evet, zincirimi tamamladım. Bakın şöyle 38-40 bedene uyumlu bir zincir sayısı bu. Bu arada ipim Alize Cotton Gold. Tığım da 3,5 milimetre. Hafiften buharlı ütüyle ütülediğimizde açılacağını da düşünerek kendi bedeninize göre de çekebilirsiniz. Zinciri biraz fazla tutabilirsiniz. Üstüne deseni kurduğunuzda boyutuna o şekilde de karar verebilirsiniz. Şimdi bu zincirin üzerine bir zincir daha çekiyorum. Bakın, bir tane atlayıp bir sonrakine batarak bir sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum, bir sonrakine batarak bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doluyoruz. 1 2 3 4, dördüncü zincire bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4, tığımızın başını dolayalım. 1 2 3 4, dördüncü zincire, pardon, burada tığın başını dolamıyorum. Bakın şöyle yaptık, baştan alayım. 4 zincir çektim. Dördüncü zincire bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine tekrar bir sık iğne, bir zincir. Bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine tekrar bir sık iğne. Arada birer zincir çekerek 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar 4 zincir. 1 2 3 4. Bu sefer tığımızı doluyoruz. 1 2 3 4, dördüncü zincire bir tane ikili trabzan. Tekrar 1 2 3 4 zincir geliyoruz. Buradan 1 2 3 4, dördüncü zincire bir sık iğne, bir zincir. Bir zincir atlıyoruz. Tekrar bir sık iğne, bir zincir. Bir zincir atlıyoruz. Tekrar bir sık iğne. Yine 3 tane sık iğne yaptık. Şu şekilde bakın. Sıra sonuna kadar böyle gidecek. Yine 1 2 3 4, tığımı doluyorum şimdi. 1 2 3 4, dördüncü zincire bir tane ikili trabzan. 1 2 3 4, tekrar 1 2 3 4, dördüncü zincire bir sık iğne, bir zincir, bir tane atlıyoruz. Tekrar bir sık iğne, bir zincir, bir tane atlıyoruz. Tekrar bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Böyle zincir sonuna kadar devam ediyorum, dönüyorum. Evet, sona kadar geldim. Bakın arkadaşlar, sona geldiğimizde burada trabzanı yapıyoruz, 4 zincir çekiyoruz. En sonda yine bir sık iğne, bir zincir, son zincire batarak bir sık iğne. Başlangıçta yaptığımız gibi bu şekilde bitiriyoruz. Şöyle 96 zincir üzerine şu trabzanları sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 tane trabzan yapmış oldum. Başlangıcımız ve bitişimiz aynı şekilde olacak. Şimdi buradan bir tane zincir çekiyoruz. Evet, bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şu arada altta bir zincir çekmiştik. Bakın, bu aradaki boşluğa girerek bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine yine bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir, aynı yere batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 4 zincir, tığ dolamıyorum. Sık iğne yaptığımız yerlerde burada bir zincir, burada da bir zincir çekmiştik. Bu boşluklara batarak, sık iğnelerin üzerine batmıyoruz. Boşluklara bir sık iğne, tekrar bir zincir, bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 2 tane sık iğne yapmış olduk arada bir zincir çekerek.
ve tekrar 1 2 3 4 zincir, trabzanın üzerine bir tane trabzan, 2 zincir, aynı yere batarak tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir ve burada yine bir zincir boşluklarına batarak bir sık iğne, bir zincir, tekrar bir sık iğne. Evet, bu sıramızda bu şekilde yine sıra sonuna kadar aynı şekilde örerek gelelim. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ettim. Şimdi sona geldim. Burada yine 4 tane zincir çekiyoruz. Şu arada bir zincirli boşluğumuz var. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Burada da bir zincir bir sık iğne yapmıştık. Burayı da bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi yine bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen buraya sık iğnenin üzerine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şimdi burada oluşturduğumuz V'nin içine girerek arkadaşlar 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 şöyle, evet, 5 6 7 8, bakın sadece V boşluğunun içine 8 tane trabzan ve 1 2 3 4 zincir. Şimdi burada bakın 2 tane sık iğne yapmıştık. Aradaki bir zincir boşluğuna girerek bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tekrar V'nin içine geliyoruz ve 8 tane trabzan yapıyoruz. 2 4 6 7 ve 8. Yine 1 2 3 4 zincir, aradaki boşluğa batarak bir sık iğne. Evet arkadaşlar, bu sıramız da bu şekilde olacak. Aynı şeyleri tekrar ederek sıranın sonuna kadar geliyoruz. Evet, sona geldim. Bakın tekrar burada 4 tane zincir çekiyoruz ve şu noktaya, son sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 zincir dönüyoruz ve 8 trabzanın üzerine yine 8 trabzan yapacağız ama önce 4 tanesini yapıyoruz. 1 2 3 4, her birinin üzerine bir kez batarak 4 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve bir sonrakinden başlayarak tekrar 4 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Bu şekilde. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz ve şurada artık herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tığ bir kez doluyorum. Bir sonraki 8 tane yaptığımız trabzanın üzerine atlıyoruz. Yine 4 tane trabzan, 6 tane zincir, tekrar 4 tane trabzan. 1 2 3 ve 4. Evet, 2 zincir çekiyoruz, diğerini atlıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde. Yine sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum şimdi. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Bakın dörder dörder trabzan yaptık. 6 tane zincir çektik aralarda. Buraya geldiğimizde de 2 zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa dolayıp buradaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. 1 2 3 4 de çıkıyoruz. Önce bir ilmek, sonra 2 2 alarak
Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar dönüyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Burada 4 trabzan üzerine yine 4 trabzan yapacağız. Fakat 2 2 toplayarak. Şöyle önce 2 ilmek aldım. Tığda bekletiyorum. Diğerine batıyoruz. Tekrar 2 ilmek alıyoruz. Bu 3 ilmeği birlikte çekiyoruz. Tekrar doladım. Hemen yanındakine 2 ilmek çektim, bıraktım. Hemen yanındakine tekrar 2 ilmek çektim, bıraktım. İkisini beraber kapattık, ikisini beraber kapattık. Bir üstteki 2 tane yuvayı oluşturmuş olduk. Şimdi 4 tane zincir. Bu 6 zincir boşluğuna bir tane sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Buraya da aynı şekilde 2 2 kapatarak yapacağız. 1, tekrar doluyoruz. 2, üçünü birlikte alıyoruz. Hemen yanındakine 1, bir sonrakine batıyoruz. 2 2 ilmeği çekip son ilmekleri birlikte çekiyoruz. Burada yine 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın. Buraya geçerken 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 1, 2, 3 ilmeği birlikte çektim. Tekrar 1, 2, 3 ilmeği birlikte topladım. 1 2 3 4 zincir boşluğa giriyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Tekrar geliyoruz buraya. 1 2 birlikte topluyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. 1 2 birlikte topluyoruz. Yine 2 tane zincir. Evet, bu sıramız da bu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar geliyorum şimdi. Evet, tekrar sıra sonuna kadar geldim, bakın. Şimdi burayı da kapattıktan sonra bir zincir çektim burada. Şuradan ikinci zincire batarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Da şurada bir zincir. Evet, bir zincir çekelim, bakın. İkisini 3 ilmeği birlikte kapattıktan sonra bir zincir çekip ikinci zincire batıyoruz. Şöyle topluyoruz. Evet, ilk deseni çıkarmış oluyoruz neredeyse. Şimdi bir sıramız daha var. Buradan tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Arkasını çevirelim. Şimdi bu birlikte topladığımız 4 tane trabzanın üzerinde 2 yuvamız var. Buraya 2 tane trabzanı yine birlikte toplayarak örüyoruz. Üçünü birlikte çekiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Şu kenar zincirimiz. 1 2 3 4 zincir. Boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Yine 2 tane trabzanı birlikte toplayarak örüyorum. 2 ilmek çektim. Tekrar ikincisine batıyorum. 2 ilmek çektim. 3 ilmeği birlikte çekiyorum. 2 zincir. Diğerine geçiyoruz. Aynı işlemi yine sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlayacağız. 2 tane trabzan birlikte kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir boşluğa batarak bir sık iğne, bir zincir, bir sonraki boşluğa tekrar bir sık iğne, tekrar 1 2 3 4 zincir, 2 tane trabzanı birlikte kapatıyoruz ve 2 tane zincirle diğerine geçiyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi 2 tane trabzanımı yaptım. Tepesini birlikte kapattım. Bir zincir çekiyorum yine. Hemen yanındaki zincire batarak şöyle bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi buradan 1
2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar videoyu örerken durdurup devam ediyorum. Hani siz atlamadan izlerseniz eğer bu dönüşleri kaçırmazsanız, atlarsanız bu dönüşleri kaçırabilirsiniz. O yüzden atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Model zaten kolay ama şu dönüşlerde dikkat etmek gerekiyor. Şimdi 6 zincir çektim. Dönüyorum. Ve hemen ilk boşluğa bir sık iğne. Bir zincir, tekrar bir sonraki boşluğa, boşluk dediğim bir zincir çektiğimiz boşluklar, bakın buraya giriyorum, bir sık iğne, tekrar bir zincir çekiyorum, bir sonraki büyük boşluğa girdik. Şimdi 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi burası aslında bizim şu zincirin üzerine kurduğumuz desenle aynı, yani deseni tekrar edeceğiz. Şimdi desenin tamamı bu şekilde. Ama bir üste çıktığımızda şu ne diyelim, yapraklar şimdi buradan başlayacak. Bir sonrakine tekrar buradan başlayacak. Hani bunun kurulumunu da yapıyorum şimdi. 6 zincirli döndük. 3 tane sık iğne yaptık. Aralarda birer zincir çekerek, yani şuranın aynısını yaptık. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Bakın şu aralarda yaptığımız birer tane trabzanı bu yaprakların arasına 2 zincir çektiğimiz boşluğa batarak yapıyoruz. Aynı deseni tekrar kuruyorum. Aynı şeyleri tekrar ederek öreceğim. 1, 2, 3, 4 zincir. Geliyorum boşluğa, bir sık iğne. Bir zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Sondaki boşluğa bir sık iğne. 3 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir doladım, sık iğnelerin arasında birer tane zincir çekiyoruz. Onu unutmayalım. Tekrar şimdi bir trabzan, 4 zincir. Buraya geçiyoruz. Bir sık iğne, bir zincir. Bir sık iğne, bir zincir. Evet. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Hemen buraya bir trabzan. Dediğim gibi zincirin üzerine yaptığımızın aynısını yapıyoruz şu anda. Yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet. Bu sırayı da tamamladım. Yine sıra sonuna geldim. Şimdi bitişteyim. Bakın 3 tane sık iğneyi yaptım. 4 zincir çektim. Ve buradaki şu zincirin tam tepesine batarak bir tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Burada da 6 zincir çekerek dönmüştük. Şimdi bunun üzerinden arkadaşlar tekrar yapraklarımızı yapmaya başlayacağız. Burada şimdi 2 yaprak başladık. 2 yaprak başladık. 2 yaprak bittik. Bu sırayı yaparken burada tek bir yaprağımız olacak. Sonra 2 2 devam edecek. Başta ve sonda tek yaprak şeklinde olacak. Buradan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz ve arkasını çeviriyoruz. Şimdi şurada yapacağım işlem şu. V'yi oluşturuyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi de buradaki 1 yaptık. Sık iğneleri sayıyorum. 2 yaptık. Sonra 3 yaptık. Tekrar 2, 1 şeklinde azaltacağız. Bir zincir boşluğun içine giriyorum. Bir sık iğne. Bir zincir. Bir sonraki boşluğun içine giriyorum. Bir sık iğne. Bu kadar. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Burada yaptığımız bir tane trabzanın üzerine yine bir trabzan, 2 zincir, aynı yere batarak bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın burada da yine şu sırayı, burada yaptığımız ikinci sırayı yapıyoruz. V'leri oluşturduğumuz. Tek var. Şurada bir yaprak olacak. Burada 2 ile başladık. Bir yaprak bu şekilde çıkacak buradan. Şimdi 4 zincir çektim. Yine bir zincir boşluğuna giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 trabzanın üzerine geliyorum.
bir tane V yapıyorum. V diyorum bunlara. Bir trabzan, 2 zincir. Aynı yere batıyoruz. Bir trabzan daha. Buralarda 2 sık iğne ve şuralarda da V'leri oluşturuyoruz. Bakın. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde gidiyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım. Bakın, geldim sona kadar. Tüm V'leri oluşturdum. Şimdi 2 sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Tığımı bir kez doluyorum. Burada başta nasıl V oluşturduysak sonda da aynı şekilde oluşturuyoruz. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, yani şu kenarda 3 zincirimiz kalacak şekilde 3. zincire de batabilirsiniz. Bir trabzan, 2 zincir, aynı yere bakın, tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. V ile bitiriyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Buradaki ilk V'nin içine 4 tane trabzan yapıyoruz. Şu zinciri saymıyorum. Zincirle 5 olacak çünkü. 2 boşluğun içine batarak 4 tane trabzanımız olacak. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bu zincirlerimizin sayısı hep 4. Burada 2 sık iğnenin arasındaki bir zincirli boşluğumuza giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi V'ye geldik. 8 tane trabzan yapıyoruz. Önce şurada yaptığımız gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir tane sık iğne boşluğun içine batarak bir zincir boşluğun içine batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir, tekrar V'nin içine girerek 8 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Buralar artık aynı alt sıralarda ördüğümüz şekliyle devam ediyor. Tek fark şu kenardaki bir yaprağın çıkıyor olması. Evet, sıra sonuna kadar geliyorum yine. Evet, bu sırayı da tamamladım. Başlangıç noktasına geldi, bitiş noktasına diyelim. 4 zincirimizi çekiyoruz. Bakın burada da yine yuvamız var. Buraya geliyoruz. Boşluğun içine batarak 1, 2, 3, 4, bir zincir çekelim şöyle. Tekrar bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu sefer bir trabzan daha yapıyorum. 4 tane boşluğun içine batarak yaptık. Bir zincir, tekrar bir tane üçlü trabzan. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle yine bakalım bir. Altı tane zincir çekerek geri dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Tığımızı bir kez dolayalım. Bu 4 trabzanın üzerine 4 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi şuradaki oluşumu tamamladık. Bakın, bir sık iğne ile başladık, bir sık iğne ile bitirdik. Buraya artık herhangi bir şey yapmıyorum. 2 zincir, buraya geçiyoruz. Yine 4 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. Her yuvaya bir kez battık. 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen sıradakinden devam ediyorum. Yine 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir çekiyoruz. Diğerine geçiyoruz. Yine 4 trabzan, 6 zincir, 4 trabzan şeklinde
Aynen alt sıralarda yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 6 zincir. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şurada sadece tek yaprak çıkıyor. Şimdi sıra sonuna kadar gidiyorum. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Bakın 4 tane trabzanı yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve alttaki şu son trabzanların arasına girerek 2 dolayalım tığımıza. 1 2 3 4 4'te çıkıyoruz. Şöyle 2 zincir çektim, bir tane dörtlü trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum, dönüyorum, arkasını çeviriyorum. Buraya bir sık iğne, bir zincir, tekrar bir sık iğne yapıyorum. Evet, pardon, şöyle yapıyorum arkadaşlar. Burada döndüm, bir zincir çektim, buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum, bir sık iğne yaptım. Bu 4 trabzanın üzerine 2 2 kapatarak yine 4 tane trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine geliyorum, 2 ilmek çekiyorum, bırakıyorum. Bir sonrakine tekrar 2 ilmek çektim, bıraktım. Şimdi tekrar 2 zincir, buraya da aynı şekilde trabzanın üzerine geçiyoruz. Bir trabzan, ikinci trabzanı yapıyoruz, 3 ilmeği birlikte kapatıyoruz. Tekrar 1 2 3 ilmeği birlikte kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir, aradaki boşluğa bir sık iğne, 1 2 3 4 zincir, tekrar geliyoruz, 2 tane trabzan birlikte kapatıyoruz tepesine, yine 2 tane trabzan ve tekrar birlikte kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz, diğerine geçiyoruz. Buralar bildiğimiz şeyler. Aynı şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım, sona geldim. Bakın, ikişerli trabzanları kapattım, 4 zincir çektim ve buradan 1 2 3 4 diyelim, şöyle şurada 2 zincir kalacak şekilde buraya bir sık iğne ile bağlıyoruz burayı. Şimdi arkadaşlar yine bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz, sıradaki boşluğa, burada 2 zincir de çekebilirsiniz, gerdirmesin bir zincir, boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın, şu arada da bir zincir boşluğumuz varmış gibi düşünün. Bir sık iğne, 1 2 3 4 zincir, buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi işte bu sıramız zincirin üzerine yaptığımız sırayla aynı. Bakın, bir trabzanımız burada var, bir trabzan aynı hizada, tekrar bir tane trabzan yaptık. Bu sırayı tekrar geri dönüp takip ederek bundan sonrasını örebilirsiniz. 4 zincir, buraya geliyorum, bir sık iğne, bir zincir, tekrar bir sık iğne, 4 zincir, pardon, şöyle yapalım. Şimdi bu sırayı geçmedik daha. 2 sık iğne yaptık. Evet, bir sırayı atlayarak devam ediyordum neredeyse. Şuradaki sık iğnelerde uyandım. Şimdi buraya iki tane trabzan yapıyoruz. Tepesini beraber kapatıyoruz. Evet, yapraklarımızı önce bu şekilde kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bahsettiğimi bir sonraki sırada yapacağız. Buraya geliyoruz. Tekrar 1 ve 2 tepesini birlikte kapatıyoruz.
Yani nerede uyandım arkadaşlar? Şu bir trabzan yaptıktan sonra 3 tane sık iğne yapmamız lazım. Nasıl zincirin üzerinde yaptıysak bir trabzan 3 tane sık iğne. Bu bir trabzanı yaptığımızda şurada 3 tane sık iğnemiz olması lazım. Buraya geldim. 2 sık iğne olduğunu görünce anladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir, tekrar burada 2 tane trabzan yapıyoruz. Tepesini birlikte kapatıyoruz. Yine 2 zincir, 2 tane trabzan, tepesini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet. Şu kapatmayı yapmadan diğerine geçtim az önce. Şimdi bu sırayı da tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Şimdi boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip en sondaki zincirin üzerine batarak bir sık iğne daha yaptım. Yine bir zincir çekelim. Bir yaprağımız bakın burada çıkmış oldu. Şimdi yapacağımız sıra artık az önce anlatmaya çalıştığım sıra olacak arkadaşlar. Buradan bir zincir çektim, dönüyorum. Hemen şu bir zincir boşluğuna giriyoruz. Burada 2 zincir çekelim, yine az önce de söylemiştim. Dönüyoruz. Bir sık iğne, bir zincir, tekrar bir sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın. Buraya bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet, az önce yanlış anlattığım yeri şimdi doğru anlatayım. Bakın bir trabzan burada, aynı hizada tekrar bir trabzan yaptık. Şimdi zincirin üzerindeki sırayı yapıyoruz. Sonraki sıralarda bu alt sıraları takip ederek çünkü bu iki yaprak, bir tane burada olacak. Burada bir tek yaprak olacak. Bunun üzerinde tekrar aynı sırayı tekrar edeceğiz. Alt sıraları tek tek takip ederek de yapabilirsiniz. Ki şuralarda zaten takip edecek bir şey yok aslında. Bu dönüşlerde dikkat etmeniz gerektiği için onu söylüyorum. Şimdi 4 zincir çektim. Boşluğa bir tane sık iğne, bir zincir. Boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir. Ve boşluğa bir sık iğne. 3 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya bir tane trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya bir sık iğne, bir zincir, tekrar bir sık iğne, bir zincir ve bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz daha öreceğim. Büyüteceğim ve döneceğim. Evet arkadaşlar, bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra aynı şekilde ördüm. Şöyle kenar kısmını da göstereyim. Çift yaprak, tek yaprak, çift yaprak, tek yaprak, çift yaprak şeklinde gidiyor. Kenar kısmımız da aynı gidiyor. Şuradan yakayı yapmaya başladım ve burada bitireceğim. Şimdi bir sonraki bölümde devam edeceğim arkadaşlar. Görmek isteyen arkadaşlar olursa lütfen yorumlarda yazın. Yakanın diğer tarafını nasıl kestiğimi en azından göstermeye çalışacağım. Koltuk altı koymadım. Koltuk altı böyle düz olacak. Kısa kollu bir şey olacak zaten. Şurada buraya kadar geldikten sonra dönüyorum. Bakın burada sık iğneleri yaparak ileriye devam etmedim. Buradan devam ederek örmeye devam ettim. Şurada herhangi bir kesme yapmadım. Tekrar burada sık iğnelerden kestim. Burayı göstereceğim. Bu tarafta yine aynısını yapacağız. Şu kadar bir genişlikte yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi burada ara veriyorum arkadaşlar. Buna bir sonraki bölümde yine
Diğer tarafı beraber yapacağız inşallah diyelim. Güzel bir model oluyor. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarda da fikrinizi bekliyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.